Orta Doğu, tarihin unutulmuş dönemlerinden beri savaşla yoğrulmuş, kana bulanmış ve dehşet çığlıklarının hiç durmadan yükseldiği şiddet dolu bir bölge olarak anılmakta. Özellikle de Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarına önce göçüp ardından işgal etmesiyle bu şiddetin boyutu arttı. İsrail'in kan sıçrattığı yerlerin başında Filistin'in yanında Lübnan gelmekte. Günümüz Lübnan toprakları 1918'de biten Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. Bu tarihten itibaren bölgedeki istikrar bir anda yerle yeksan oldu. Çoğunluğu Hristiyan Araplardan oluşan Lübnan, Suriye ile beraber Fransız mandası oldu. 1926'da Fransız mandasında bir cumhuriyet olurken, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Almanlarca ezilmesinden sonra 1943'te bağımsızlığını ilan etti. Kısa süre sonra sömürgeci güçler ülkeden ayrılsa da Fransız etkisi her zaman devam etti. İkinci Dünya Savaşı İngilizlere de büyük bir darbe vurmuştu. Londra'daki hükümet Orta Doğu'daki sömürgelerini bir bir bırakmak zorunda kaldı. İngilizlerin Filistin topraklarından çekilmesiyle burada derin bir kriz ortaya çıktı. Müslüman Araplarla bölgeye yeni yerleştirilen ve Avrupalıların kayırdığı Yahudiler çatışmaya tutuştu. Yahudiler İsrail devletini kurmak isterken Arap devletleri buna karşı çıktı. Mısır, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Irak 1948'de Yahudi devleti İsrail'e savaş ilan etti. Lübnan, Arap müttefikler arasında ordusu en güçsüz olandı. İsrail hem Lübnan'ı hem diğerlerini hızlı bir savaşla mağlup etti. Neye uğradığını şaşıran Arap devletleri ateşkes imzalayıp savaştan çekilirken, İsrail, Birleşmiş Milletler'in kendisi için öngördüğü topraklardan daha fazlasını kazanıp bağımsızlığını ilan ettiği gibi nedenli dişli olduğunu da gösterdi. Savaşı takip eden yıllarda Yahudiler Müslümanların topraklarını ellerinden alarak onları göçe zorladılar. Mültecilerin birçoğu sınır komşusu Lübnan'a akın etti. Lübnan etnik olarak oldukça karışık bir ülke olmanın yanında Hristiyan nüfus oldukça baskındı. Lübnan hükümeti gelen mültecilerin demografik yapıyı değiştireceğinden korksa da göçün önünü alamadı. Bölgedeki tansiyon ateşkeslere rağmen yeniden artınca İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında 1967'de 6 gün savaşları denilen savaş başladı. Ordusu oldukça güçsüz olan Lübnan bu savaştan olabildiğine uzak durmaya çalıştı. Fakat Arap devletlerinin ağır bir hezimete uğramaları onu da etkiledi. Zulme uğrayan Filistinlilerin göçü hızlanarak devam etti. Lübnan'a yerleşen Filistinliler nüfusun neredeyse %35'i edecek kadar kalabalıklaştılar ve belli bir noktadan sonra kamplarda örgütlendiler. Yurtlarını geri kazanabilmek için gerilla örgütleri kurdular. Filistin Kurtuluş Örgütü bunların önde gelenlerindendi. 60'ların sonlarında ve 70'lerin başında Lübnan'ın güneyinde giderek güçlenen Filistin Kurtuluş Örgütü, bölgede de facto olarak bir yönetim kurdu. Lübnan devleti buna engel olamazken, İsrail kendisine yönelik sınır ötesinden gelen tehditleri bertaraf etme bahanesiyle Lübnan sınırını aşıp operasyonlar düzenledi. Mültecilerin demografiyi değiştirmesi, zaten etnik ve dini olarak kargaşa içindeki Lübnan'da Hiziplerin birbirinin boğazına yapışmasına neden oldu. 1975'te iç savaş başladı. İsrail ve Suriye iç savaşa doğrudan müdahil oldular. İsrail, hükümeti ve Lübnanlı Hristiyanları desteklediği gibi 1978'de FKÖ üyelerini temizlemek adına ülkenin güneyini işgal etti. Birleşmiş Milletler'in tepkisi üzerine İsrail ordusu geri çekilse de 1982 yılında işgal yeniden başladı. İsrail Beyrut'u kuşattı. Suriye güçleriyle çatışmaya girdi. ABD ve BM olaya müdahale edip tarafları çekilmeye razı etti. Ayrıca FKÖ de Lübnan'dan çıkmayı kabul etti ve merkezini Tunus'a taşıdı. İsrail ve Suriye belli bir oranda geri çekilse de Lübnan ordusu dağılınca iç savaş daha da kızıştı. Taraflar, Soğuk Savaş'ın iki kutbu olan ABD ve Sovyetler Birliği'ni vekil güçleri olarak göstererek bölgede faaliyet gösterdiler. Tel Aviv'in desteklediği hükümet devrildi. Şii ve Dürzi milisler 1984'ün başlarında Beyrut'un çoğunu ele geçirdiler ve iktidarı ellerine aldılar.
1985'te Şii Şeyh İbrahim el-Amin, Lübnan'da bir manifesto ilan ederek hedefleri arasında İsrail işgaliyle mücadele etmek olan Hizbullah adlı bir örgüt kurduğunu duyurdu. Yıllar içinde konsolide olan Hizbullah'ın en büyük destekçisi, Şii mezhebinin ikonikleşmiş lokomotif gücü İran'dı. Diğer bir destekçi de Suriye rejimiydi. 1990'a gelindiğinde iç savaş fiilen noktalandı. Taif Antlaşması'yla Suriye'nin vesayeti altında yeni bir hükümet kuruldu. Ancak Taif Antlaşması'yla oluşan düzen, daha önceki sistem gibi özünde Hristiyan-Sünni düzeni olmaya devam etti. Şiiler bazı kazanımları olsa da bu kurulan düzenden uzak kaldılar. Bu da Şiilerin arasında Hizbullah'ın örgütlenmesini hızlandırdı. Örgüt hem Lübnan hükümetini hem de İsrail'i hedefe alan eylemlerini günden güne arttırdı. İç savaşın bitip yeni hükümetin kurulması Lübnan'da hiçbir yaraya merhem olmadı. Yaralar çok derindi ve tedavisi zordu. Ülkenin güneyindeki yandaş milislere destek veren İsrail, 1993'te FKÖ ve Hizbullah'ı etkisiz kılmak adına yeniden operasyon düzenledi. 1990'lı yıllar ve 2000'lerin başı boyunca bu operasyonlar devam etti. Hizbullah ve İsrail aralıklarla çatışmayı sürdürdüler. 2006'da Hizbullah milisleri İsrail kasaba ve köylerine geniş kapsamlı saldırılarda bulundular. Böylece 2006 Lübnan Savaşı başladı. İsrail, Lübnan genelindeki hedeflere yönelik büyük hava saldırıları ve topçu ateşi, hava ve deniz ablukası ve Güney Lübnan'a karadan müdahaleyle karşılık verdi. Hizbullah, Kuzey İsrail'e uzun süreli roket saldırıları sonucunda yarım milyon insanı yerinden ettiği gibi 42 sivilin ölümüne yol açtı. Çatışmalarda yaşanan ölümlere ek olarak Lübnan'ın büyük bölümünde ve Kuzey İsrail'de normal yaşam sekteye uğradı. Kısa süre sonra da geçici bir ateşkes ilan edildi. 2006 Lübnan Savaşı Hizbullah'a büyük prestij kazandırdı. 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi birçok Orta Doğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü. İsrail mağduriyeti üzerinden kitlelere ulaşıp meşruiyet kazanan örgüt, savaş sonrası Lübnan'da etkisini daha da genişleterek sivil halkın desteğini kazandı. Güncel siyasette yer almayı başardı. Kurulan hükümetlere bakanlar gönderdi. Seçilen hükümetler ve devlet başkanlarıyla iyi ilişkiler kurdu. Ülkenin özellikle güneyinde devlet içinde devlet şeklinde yapılandı. Fiili idareyi ele aldı. Lübnan hükümetinin zayıflığı bu tarz yapıların ülkede yuvalanmasının nedenlerindendi. Etnik ve mezhepsel sürtüşmelerin yanında tarikatların faaliyetleri, dış müdahaleler gibi etkenler ülkenin merkezi hükümetinin etkisini gün be gün azalttı. Öte yandan yaşanan ekonomik darboğaz var olan sıkıntıları derinleştirdi. Ağustos 2019'da başlayan Covid-19 salgını ve 2020 Beyrut limanı patlamasıyla daha da şiddetlenen finansal kriz, Beyrut hükümetini iflasa sürükledi. Fransa başta olmak üzere Avrupalıların bölgeye nüfuz etme ihtimali arttığı gibi ülkenin bağımsızlığı zedelendi. Lübnan Hizbullahlı, kendisini Filistin davasının başta aktörlerinden olan Hamas'ın doğal müttefiki olarak görmekteydi ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını fiilen desteklemekte. 8 Ekim 2023'te Hizbullah, 2023 Şaba çiftliklerindeki İsrail'e ait mevzilere güdümlü roketler ve top mermileri fırlattı. İsrail, Hizbullah mevzilerine drone saldırıları ve topçu ateşiyle karşılık verdi. Yaşanan sınır çatışmaları 2024 yazına kadar aralıklarla devam etti. Fakat İsrail, Gazze'deki operasyonlara odaklandığı için Lübnan'ın güneyindeki gelişmelere büyük bir askeri müdahalede bulunmadı. Fakat Gazze'deki harekatların belli bir aşamaya gelmesiyle İran ve onun desteklediği Hizbullah'a yönelik siyasi ve askeri hamlelerini arttırdı. İran ve İsrail arasında yürekleri ağza getirecek gelişmeler yaşandı. Fakat bu restleşmeler doğrudan savaşa evrilmekten ziyade Lübnan'ın güneyindeki çatışmaları kızıştırdı. İsrail hükümeti Hizbullah yöneticilerine üst üste suikastler düzenledi. Eylül 2024'te Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Hizbullah'ın Güney Cephesi Komutanı Ali Karki de dahil olmak üzere birkaç kıdemli Hizbullah lideri Beyrut'ta bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.
30 Eylül'de İsrail, ABD'ye Hizbullah'ın sınır boyunca altyapısını temizlemeyi amaçlayan Lübnan'da bir kara manevrası yapmayı planladığını bildirdi. O akşam Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü, İsrail-Lübnan sınırından kuzeye doğru sınırdan çekildi. İsrail birlikleri Güney Lübnan'daki sınıra toplanıyordu ve Netanyahu hükümeti sınırlı bir kara işgali için hazırlık yaptığını duyurdu. 1 Ekim 2024'te İsrail güçleri sınırı geçti. Güney Lübnan'da tank sesleri duyulmaya başladı. Duyulan şey sadece tank sesi değil, gümbür gümbür gelen savaşın ayak sesleriydi. Sizler bu videoyu izlerken büyük ihtimal çatışmalar artmış olacak. Merakla beklenen ve savaşın boyutunu gösterecek olan şey ise Hizbullah'ın, onu destekleyen İran'ın ve Kasım 2024'te başkanlık seçimine gidecek İsrail yanlısı ABD'nin vereceği tepki. Öte yandan Rusya, Suriye, Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa ve Mısır gibi devletlerin takınacağı tutumda oldukça kritik bir öneme sahip. Gelişmelerin Türkiye'yi ilgilendiren en önemli noktalarından birisi de yaşanacak göç. Lübnan-Türkiye sınırının 2-3 saatlik mesafede olduğu düşünülürse ve İsrail'in bazı bölgelerdeki nüfusu göç ettirmek için bombaladığı göz önünde bulundurulursa, Türkiye'yi zorlu bir sürecin beklediği kolaylıkla görülebilir. Önümüzdeki günlerin bizlere neler getireceğini hep beraber bekleyip göreceğiz diyoruz ve bu videomuzu burada noktalıyoruz. Kanala abone olup videoları beğenmeniz dileğiyle. İyi günler.